Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu mini yelpaze örneğini yapacağız. Taktığım isim belki modelle çok fazla alakası olmayabilir ama YouTube'da modeli rahatlıkla bulabilmeniz için bu ismi taktım. Umarım sizler için faydalı olur. Bu modele başlamadan önce dikkat etmeniz gereken nokta, bu örnek ütü isteyen bir model. Ütülenebilir ipleri tercih ederseniz sizin için iyi olur. Modelin yapılışı inanılmaz kolay. Sadece 2 sıradan oluşuyor. 2 sırayı tekrar ederek yapıyoruz. Ve gün içinde rahatlıkla bitirebileceğiniz bir model. Bunu isterseniz sehpa örtüsü, isterseniz masa örtüsü olarak kullanabilirsiniz. Örnek çok basit ama masada çok güzel duruyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben yaparken çok keyif aldım. Runner'ımın ölçüsünü ve ne kadar ip kullandım onu video sonunda detaylı bir şekilde anlattım. Video sonuna kadar izleyerek bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Sizlerden ricam videoyu atlamadan izlersek bütün detaylara ulaşmış oluruz. Bu turuncu modeli yaparken bu şekilde bu marka ipi kullandım. Püsküllerini yaparken de aynı ipi bu şekilde kırcalı bir ip kullandım. Koton ipim kalınlığı şu şekilde göstereyim. Bakın 2 mm kalınlığında koton ip. İpimin özelliği %100 koton. 71 gramda 109 metre ip varmış. İçeriği %100 olan istediğiniz koton ipleri kullanabilirsiniz. Ekru modeli yaparken de bu şekilde ip kullandım. Bu 2 mm koton polyester karışık makrome ipi. %46 koton, %40 polyester, %14'te rayon varmış içinde. 250 metrede 250 gram ip varmış. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bunları Amerika'da Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Turucuyla Ekru'nun kalınlığına bakmak isterseniz de bu şekilde neredeyse kalınlıkları aynı. Gibi 2 mm örgülü ip diyor. Bu makrome ipi kullanırken ipin arkasında 2 ile 4 numara arasında tığ önerisi varmış. Ben 4 mm tığ kullandım. Sizler de kullandığınız iplerin arkasında tığ önerisine bakarak oradaki numarayı tercih edebilirsiniz. Kullandığım koton ipin arkasında tığ önerisi 5 mm yazıyordu. 5 mm bana çok büyük geldi. Bunda da 4 mm tığ kullandım. Turuncu da bu şekilde kare ahşap boncuk kullandım. Sizlerden ricam, herkes bulunduğu bölgede bu modeli yapıp da memnun kaldığı ipleri yorum kısmında yazarsanız, mesela ben şu ipi kullandım çok güzel oldu deyip yorumlara yazarsanız diğer arkadaşlara da fikir olacaktır. Bu şekilde de birbirimize destek olmuş olursunuz. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Bu benim yaptığım genişlikte yapmak için, bu taban kısmı için 49, bir tane de dönüş için yapacağız. Toplamda 50 zincir olacak. Bunu daha geniş yapmak isterseniz her bu çizgi için ekstra 7 zincir eklemeniz gerekiyor. Benim bu yaptığım genişlikte toplamda 33 santim oldu. Eğer sizin yaptığınız iple elinize göre sıkı olduysa, dar oluyorsa bunu her 7 santim ekleyerek bu çizgileri ekleyebilirsiniz. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ben videoda benim yaptığım genişliği göstereceğim. Videoma destek için, daha çok kişilere erişmek için, keşfete düşmek için beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi taban kısmı için zincir çekmeye başlıyoruz. Taban kısmı için 49, birkaç tane de ekstra zincir çekiyorum. Zincirimiz fazla olsun, eksik olmasın. Bunu sökebiliriz, hiç önemli değil. Taban kısmı için 49 zincir gerekli. Bir zincir dönüş için, ikinci zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Bu battığımız zincirden sonra 1 2 3 4 dördüncü zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Aralarda 3 zincir bırakıyoruz. Dördüncü zincire sık iğne yapıyoruz. Bu battıktan sonra 1 2 3 dördüncü zincirin içinde bir sık iğne. 5 zincir. Dördüncü zincirin içinde bir sık iğne. İlk sıramızı bu şekilde sadece zincir olarak yapıyoruz. Toplamda 12 adet halka yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar yaptım. 11 tane yaptım. 12.'yi de sizinle birlikte yapıyorum. 1 2 3 dördüncü zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. Şu anda taban kısmını oluşturdum.
Dediğim gibi eğer bunu biraz daha büyütmek istiyorsanız bu halkalardan 2 adet daha yapmanız gerekiyor. Bu 2 adet halkayı da yapabilmek için her 2 halka için 7 zincir eklemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi fazlalık zinciri şimdi sökebiliriz. Bakın ipimi oradan çekiyorum. Tekrar buradan çekiyorum. Bu şekilde yapınca ipim sökülüyor. En son yaptığım yere kadar yapıp sıkıyorum. Bu şekilde her zaman fazla zincir çekip örneği oluşturduktan sonra sökebilirsiniz. Dönüş için 3 zincir ve sıramı dönüyorum. İlk sık iğnenin içinde 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bu başlangıçta çektiğim 3 zincir benim ilk trabzanım sayılıyor ve bu şekilde toplamda 3 trabzan oluyor. Sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Bakın sıradaki halkamın içine boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde direkt boşluğa da yapabilirsiniz. Dilerseniz 3. zincirin içinden beri de bu şekilde sık iğne yapabilirsiniz. Ben direkt boşluklara battım. Bu şekilde. Şimdi yelpaze yapmaya tekrar başlıyorum. Bu yarım yelpazeydi. Şu anda tam yapacağız. Tığımı doluyorum. Sık iğnenin üzerine toplamda 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar hiç zincir çekmeden bu sık iğnenin yanındaki halkanın içinde boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Buraya yelpazeyi sabitliyorum. Yani şuradaki aşamayı burada yaptık. Şimdi tekrar bu zincirli kısmı yapıyoruz. 5 zincir. Sıradaki boşlukta bakın sık iğnenin üzerine batmıyoruz. Sadece bu yelpazeleri yaparken sık iğnelerin üzerine batıyoruz. Bu halkaları yaparken boşluklarda batıyoruz. Sıradaki boşlukta ortada bir sık iğne. Şimdi tekrar yelpaze yapmaya başlıyorum. Tığıma doluyorum. Sık iğnenin tepesinde 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu yelpazeyi sabitlemek için yanındaki halkanın içinde ortada bir sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde örneğimiz oluşmaya başladı. Son bir defa gösteriyorum. 5 zincir. Sıradaki halkanın içinde bir sık iğne. Tığıma doluyorum hiç zincir çekmeden. Bakın sık iğnenin tepesine, yani sıradaki sık iğnenin tepesinde 5 tane trabzan yapıyorum. Dört ve 5. Sıradaki halkanın içinde bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sonuncusunu aynı baştaki gibi yarım yelpaze yapacağız. Bu sonuna kadar yapalım. Sonuncuyu beraber yapalım. Sıra sonuna kadar yaptım. 5 tane tam yelpaze, şu anda da bir yarım var. Sıra sonunda da yarım yapacağız. Yelpazeyi yaptıktan sonra boşluğa battım. Şimdi tekrar 5 zincir. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum ortada. Şimdi yarım yelpazeyi yapıyoruz. Sıraya başlarken burada sık iğne yapmıştık. Tığıma dolayarak sık iğnenin tepesine toplam 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Yeni sıraya başlıyoruz. Sıramı dönüyorum. Bu trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. 5 zincir. Şimdi bu sırada aynı ilk sırada yaptığımız gibi sadece zincir yapacağız.
Boşluğa gelerek halkanın içinde bir sık iğne, 5 zincir, yelpazenin tepesine gelerek 3. trabzanın tepesine bir sık iğne, 5 zincir, boşlukta bir sık iğne. Gördüğünüz gibi 5 zincir çekerek bir boşluğa, bir yelpazenin tepesine batıyoruz. 5 zincir, yelpazenin tepesinde ortadaki yani 3. trabzanın tepesine batarak bir sık iğne, 5 zincir, sıradaki halkanın içinde bir sık iğne. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar bütün zincir halkalarımı oluşturdum. Bu ilk dönüşte yaptığımız 3 zincirin 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıramı burada bitiriyorum. Şimdi aynı burada yaptığımız gibi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir, sıramı dönüyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Tekrar aynı sık iğnenin içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. İlk zincirle birlikte toplamda 3 trabzan olmuş oluyor. Şimdi sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki zincir halkamı oluşturuyorum. 5 zincir, sıradaki bu zincir halkasının ortasında bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde halkamı oluşturuyorum. Buradaki halkamı oluşturuyorum. Şimdi bu yelpazeyi yapıyorum. Yelpazenin tepesindeki sık iğnenin üzerinde toplamda 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan. Bakın sıradaki boşlukta bir sık iğne. Gördüğünüz gibi boşluklar hep aynı yere denk gelecek. Bu yelpazeler hep aynı yere denk gelecek. Şimdi buradaki boşluğu yapıyoruz. 5 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne, tığımı doluyorum. Yelpazenin tepesine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki halkamın içinde bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde boşluğun üzerinde boşluk, yelpazenin üzerinde yelpaze yaparak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonunda da yarım yelpaze yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son halkamı da yapıyorum. 5 zincir, boşlukta bir sık iğne. Aynı burada yaptığımız gibi yarım yelpaze yapıyoruz. Tığıma doluyorum hiç zincir çekmeden. Sık iğnenin tepesine batarak 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Diğer sıraya dönüyorum. İlk trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yeni sıraya başlamış oluyorum. Şimdi bu zincirli kısmı yapıyoruz. 5 zincir, boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, bu yelpazenin tepesinde 3. trabzanın tepesinde bir sık iğne. Burada da aynı diğer sırada yaptığımuz gibi bir boşluğa bir yelpazenin tepesine batarak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu halkamı da yapıyorum. 5 zincir. Burada yaptığımız 3 zincirin 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıramı bu şekilde bitiriyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Gördüğünüz gibi örnek çok kolay. Hep şu 2 sırayı tekrar ederek modeli büyütüyoruz. Son 2 sıra daha göstermek istiyorum. Sık iğnenin içinde 2 trabzan yapıyoruz. Boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, boşlukta
bir sık iğne. Şimdi burada da yelpazenin tepesinde 5 tane trabzan yaparak yelpaze yapıyoruz. Beş trabzan, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Yarım yelpazeyi de yapıyorum. Sık iğnenin tepesinde 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Diğer tarafa dönüyorum. Bu ilk trabzan tepesine bir sık iğne yaparak yeni sıraya başlıyorum. Son bir defada zincirli kısmı da gösteriyorum. 5 zincir, boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, yelpazenin tepesinde 3. trabzan tepesinde bir sık iğne. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Yapılışı çok kolay. Tekrar anlatmama gerek yok. Eğer hala aklınızda soru işareti kaldıysa videoyu geri alarak bu kısmından tekrar izleyebilirsiniz. Çünkü hep şu 2 sırayı tekrar ediyoruz. Model 2 sıradan oluşuyor. Şimdi gördüğünüz gibi model bu şekilde açılmaya başladı. Ama bunu ördükçe ilerleyen sıralarda bu kendini toparlayacak. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Nasıl ölçü alacağınızı da göstereceğim. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yaptıktan sonra son sırayı birlikte yapıyoruz. Son sırada bakın bu yayılmayı toparlayacağız. Şimdi bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Bu kadar ördüm. Şu anda bayağı bir düzeldi. Biraz daha örüp size tekrar göstermek istiyorum. Biraz daha ördüm. Bayağı düzeldi. Şimdi bunu yapmak istediğim uzunluğa kadar yapıyorum. Bu örtümüzü ölçü alırken herkesin kullanım alanı ve şekli farklı olacağı için herkes kişiye özel ölçü yapacak bunu. Ben de kendi masama göre o şekilde ölçü alarak yapacağım. Eğer bunu runner olarak suplalarla takım olarak kullanacaksanız bu baş kısmında bir supla boşluğu bırakıp ucunda da püskülü düşünerek suplaya değmeyecek şekilde bu şekilde bu uzunlukta yapabilirsiniz. Ama supla kullanmadan direkt sadece masanın üzerinde sarkmasını istemiyorsanız, masanın neresine gelmesini istiyorsanız bu şekilde püskül boyunu da hesaplayarak masanın diğer ucuna kadar ölçüp o şekilde yapabilirsiniz. Eğer bunu sarkık kullanmayı düşünüyorsanız bu şekilde püskül boyunu da hesaplayarak sandalyeye değmeyecek şekilde bunu sarkıtabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Bu şekilde herkes yapmak istediği uzunluğa kadar yapabilir. Gördüğünüz gibi ben runner'ımı yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Şimdi son sırayı zincirli olarak bitiriyoruz. Son sırayı birlikte yapıyoruz. Modeli büyütürken en son bu yelpazeli sıraya kadar yapıyoruz. Sonuncu sırayı zincirli olarak bitiriyoruz. Dönüş kısmı aynı. İlk trabzanın tepesinde bir sık iğne, arada 3 zincir, boşlukta bir sık iğne. Batma şekilleri aynı olacak, sadece aradaki zincir sayısı farklı olacak. Başlangıçta aralarda 3 zincir bırakmıştık, biterken de arada 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir, trabzanın tepesinde bir sık iğne, 3 zincir, boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde son sırada toparlıyoruz. 3 zincir, trabzanın tepesinde bir sık iğne, 3. trabzanın tepesinde 3 zincir, boşlukta bir sık iğne. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Burada çektiğimiz 3 zincirin 3. zincirin tepesinde bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyoruz. Sonra onu arkada saklıyoruz. Bu son sırayı da bu şekilde toparlıyoruz. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püskülüm hazır. Bu püskülü istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Video içerisinde 15 defa sararak gösterdim ama elinize daha fazla sararak bu büyüklüğe ulaşabilirsiniz. Benimki 25 defa sardım. Ne kadar çok sararsak o kadar çok ip gidiyor. Onu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu şekilde 19 mm ahşap boncuk kullandım. Ahşap boncuğun içinden böyle tığımı geçiriyorum. İpi oradan çekiyorum. Püskül takarken ben direkt bu yelpazelerin olduğu yerlere püskül taktım. Bu aralara takmadım. Aralara takınca çok birbirine yakın oluyor. O yüzden sadece yelpazelerin oraya takıyorum. Bir de bu yarımlara da takıyorum. Şimdi püskülü takarken ipimin tekine, bakın bu yelpazeyi battığım yerden ipin tekini alıyorum. Diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. Sonra bu ipin temiz durması için püskülün içine doğru çekiyorum. İsteğe bağlı olarak bu arkada da saklayabilirsiniz. Buradan geçirmek için daha küçük bir tığ kullanacağım. Tığımı geçiriyorum. İpleri boncuğun içinden beri çekiyorum. Sonra bu kalan ipi püskülün içine doğru çekiyorum. Bu şekilde, eğer ipimiz püskülden uzunsa fazlalığı kesiyoruz. Püskül takma işlemi de bu şekilde. Bu bitiş kısmında da püskül takarken yelpazenin
tepelerine takıyoruz. Buralara püskülleri takıyoruz. Şimdi bütün püskülleri takıyorum. Runner'ı tersten ütüleyip size bitmiş halini gösteriyorum. Runner'ım bitmiş hali bu şekilde. Runner'ı hafif tersten ütüledim. Masamı serdim. Görünüşü çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Runner'ın eni 33 santim. Boyunu 2 metre 42 santim yaptım. Masamın uzunluğu 2.22 santim. 10'ar santimde sarkıtma payı verdim. Bunu toplamda 2 metre 42 santim yaptım. Sizler de kullanacağınız alana ve şekle göre istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Bu uzunluktaki bir runner'a püskülsüz haline 960 metre ip gitti. Bu sizin yapacağınız ölçülere göre bu gramajlar değişiklik gösterebilir. Modelin bütün detayları bu şekilde. Umarım sizler de yaparken keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.